Çocuklarını birbirine emanet ediyor. Pazara, tezgaha devam Gidiyor. ediyorsun. Oğlunun tedavisi çok pahalı. Eşinin, Evet. evinin, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak artık giderek çok daha zorlaşıyor. Üstelik bu süreçte ne yazık ki annen ve babanı da sırayla kaybediyorsun. Bu büyük yası da ada çayıyla dindirmeye çalışıyorsun. Geçmişin, anıların, o şenlikle akraba sofralarındaki çocukluk Hepsi bitti. hepsi bir bir siliniyor. Sense hayata ailen için devam etmek gerektiğini düşünüyorsun, biliyorsun. Bir gün eşinle ilgilenirken mutfakta bir kablo tutuşuyor ve eviniz yanıyor. Yangından zar zor kurtuluyorsunuz ama ev kül. 60'lı yaşlarındasın. Eşin hafızasını, kızın bacağını kaybetti, oğlun da kemik erimesi var. Anne ile baba göçtüler. Şimdi ocağınıza ateş düştü. Başınızda bir eviniz de yok. Artık buna çaresizlik diyebilir miyiz? Tabii. Çaresiz misin artık? Çaresizim ama bir Ama yol bulmaya çalışıyorum. Yani bana yardım edecek bir şeyler olabilir diyorum. Ne olabilir? Gerekli yerlere belki başvuruyorum yardım için mi? yardım için. Taşıma suyuyla Çalışken değirmen bir dönecek mi? bilmiyorum onu şimdi düşün. Önce acaba bir yardım alabilir miyim diye düşünüyorum. Çünkü artık 60 yaşında da gücüm yok çok şeyi eskisi gibi yapmaya. Yani çare üretmeye çalışıyorum. Bilmiyorum. Belki bir sevenim, bir arkadaşım, belki bir aile dostumuz eskiden bana yardım edebilir. Öyle birisi olsaydı 60'ına kadar bunu bize Beklemezdi. söylerdin hemen şundan yardım isterim diye. Belki Galiba öyle biri isterdim. yok. Öyle biri de yok. Evet. Yani ben çare aramaya çalışıyorum. Tezgaha devam Çünkü mı? ne yapayım? Evet, tabii ki devam. Belki birinin evine sığınacağım. Bir arkadaşımın ya da yani bilmiyorum var mı yok mu. Yani nereye gideceğim bilmiyorum ki ev başıma yıkıldı. Koca böyle, çocuklar böyle. Yani ben onları bırakıp gidemem bir yere. Demezsin. Bir yere sığman da galiba zor çünkü Zor. kalabalıksınız O siz. da zor. Sen tek başına gitmeyeceksin ki. O da zor. Acaba pazara yine bu malları götürüp ne kadar alabilirim ki ya da bir yeni baştan bir başıma dam nerede yapabilirim ki yani? Bakalım. Bakalım. Yapacak hiçbir şeyin yok. Bardak bardak ada çayı da içsen. Gönlünün Fayda yok. acısı dinmiyor, yokluk bitmiyor. Kredi çekiyorsun. Eşinle prefabrik bir eve yerleşiyorsun. Tek başına her şeye yetmeye yetişmeye gayret ediyor. Pazarda tezgahını açıyorsun. Ada çayına derdini söylüyor. Çocuklarına sıkıntını yansıtmıyorsun. Geldik 2014 yılına, yıllar geçti. Şimdi 70 yaşındasın. Bu yıl bir acı daha. Torunun maalesef rahatsızlanıp vefat ediyor. Şimdiye kadar yaşadığın acıların galiba en serti bu. Acısı. Onca şey yaşadın, iyi kötü çokça anı biriktirdin. Hayat bu mu? Ada çayıyla bir gününü daha ada çayıyla paylaşmaya takatin var mı? Yok. Yok değil mi? Çok zor. Yok. Yani en son acı zaten hani torun acısıyla birlikte ne ada çayı falan kalmadı artık. 70 yaşında. Bu çileli güçlü kahramanla tanışalım mı? Ay Yere tanışalım. adım Of. atmayan. Çok Geliyor zor. efendim. Ayşe Savun Ah canım. hanımefendi. Ayşe Savun anılarını ada çayında demleyen Ayşe Savun. Şu an 82 yaşında, yaşadığı acılardan sonra biraz inzivaya çekilme ihtiyacı duymuş ve pazarda tezgah açmak yerine akrabalarının tarlasında bamya ekerek hayatını sürdürüyor ve şöyle söylüyor. Hayatımız boyunca kimseye muhtaç olmamak adına ben hep mücadele ettim. Hiçbir şeyimiz yok ama karnımız doyuyor. Allah bereket versin, helalinden kazanıyoruz. Olduğu kadarıyla geçinip gidiyoruz. Sağlığım el verdiği sürece de çalışmaya devam edeceğim. Yani o kadar çok Tanrı üstüne yüklemiş ki bu kadar acı, bu kadar yoksul. Yani yoksullukla belki bir şekilde başa çıkar ama acı çok zor gerçekten. Bunlarla yoğrulmuş. Vallahi çok saygı duyuyorum ve inşallah yani
Ne diyeyim 82 yaşından sonra ne olur? Sanki el ele yürüdüklerine göre kaldırmış, Kaldırmış değil mi? gezdiriyor Kocası değil mi? mi o? Kocası Acaba yani yılmamış. yılmamış belli. Yılmadı. Ayşe Savun'a mutlu, huzurlu, sağlıklı, Ah uzun, inşallah uzun, huzurlu bir sağlıklı, özellikle uzun ve de huzur olsun inşallah. Bak eee, ne diyor? Ben kimseye muhtaç olmadık. Aşımızı yaptık. En yaptık. azından karnımızı doyurduk. Ada İşte çayından da Anadolu kadını. vazgeçmediği anlaşılıyor. Bak Evet köşede en gene başta. tezgahın ada çayı. Ada çayı evet. Evet, evet, Muhteşem. Yani evet, müthiş hikayeler tabii evet. bunlar. Saygılarımızı sunuyoruz Gerçekten kendisine. öyle. Sevgilerimiz, saygılarımız ona. Ne hikayeler, Ay çok çok insanlar çok neler çok neler neler. yaşıyor. Neler var yaşayan. Yanımızdan geçip gidiyorlar. Hiç hikayelerini bilmiyoruz. Hiç. Hiçbirimiz birbirimizin hikayesini bilmiyoruz. Çok da galiba ilgilenmiyoruz. Galiba işlerimiz de o yüzden çok yolunda gitmiyor. Birbirimizden haberimiz olmadığı için belki de. Olmadığı için. Çünkü herkese ulaşamıyorsun ki. Yani keşke herkese elimizi uzatabilsek, ulaşabilsek Birbirimize ama. Ya uzatabilsek. en Evet. azından yakın çevremize ulaşabilsek. Yıl 44, Antalya'da bir köy. Çok çocuklu ve yoksul bir ailenin kızısın. Ada çayını seviyorsun. Onun kokusuyla büyüyorsun. Yoksulluğunuz sende gerçekten de derin bir hüzün yaratıyor. Akrabalarınızın evinde yemek yemek, babanın yorgun bakışları seni üzüyor. Ve okulu bırakıp ailene destek olmaya karar veriyorsun. Bir hamala aşık oluyorsun. Ailen karşı çıkmıyor. Dünya evine giriyorsunuz. Bir gün eşin ne yazık ki kamyondan yuvarlanıp düşüp hafızasını kaybediyor. Çalışamaz, bakıma muhtaç bir hale geliyor. Kızın bir trafik kazası geçiriyor. Oğlunda ise tam aynı sıralarda kemik erimesi teşhisi koyuluyor. Hayata ailen için devam etmek gerektiğini düşünüyorsun, biliyorsun ve eviniz yanıyor. Tek başına her şeye yetişmeye gayret ediyor. Pazarda tezgahını açıyorsun. Ada çayına derdini söylüyor. Çocuklarına sıkıntını yansıtmıyorsun. Anılarını ada çayında demleyen Ayşe Savun, şu an 82 yaşında, yaşadığı acılardan sonra biraz inzivaya çekilme ihtiyacı duymuş. Gülenay'cığım, seninle ilgili çok merak ettiğimiz sorular var. Şimdi Peki. onlara geçelim ikinci Bana hikayemizden geçtik önce. şimdi. Sana Hadi geçtik, bakalım. evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Etkilendim bu hikayeden çok. Ayşe teyzemiz, Ayşe ablamız anılarına sahip çıkan bir kadın. Ada Evet. çayı onun için aynı zamanda hafızanın da Tabii. bir bakıma sembolü ve eşi maalesef hafızasını kaybetmiş. Sen ne dersin? Senin için hafıza ne demek? İnsan hafızasını kaybederse neyi kaybetmiş olur? Ay, hafızasını kaybederse kendini kaybetmiş. Düşünsene yaşanan onca şey yok. Bembeyaz. Hiçbir şey hatırlamıyor. Bizi oluşturan şey Çok anılarımız mı? Tabii. Heh. Tabii. Yani yaşadıklarımız. Ben mesela kaç yaşından itibaren hatırlamaya başlıyoruz? 3-4 Çok değil mi? değişiyor. Yok, daha küçüğü Var mı daha hatırlayan da küçük var hatırlayan? tabii. Üstüne konuyor, Tabii, üstüne konuyor, tabii. üstüne konuyor. Okul yıllarımız, hocalarımız, arkadaşlarımız, aile, anılar, Sevdiklerimiz, sevdiklerimiz, sevmediklerimiz. sevmediklerimiz. Her şey bize çok şey katıyor. O yüzden hafızayı kaybetmek hani belki yaşlandığımız zaman şimdi günün hastalığı Alzheimer ya. Evet, Acaba hani şey mi? Acı çekmiyor, hiçbir şey düşünmüyor. Acaba onlar daha mı mutlu? Bunu da bilmiyoruz. bilemeyiz. Bunu da bilmiyoruz ya. Bilemeyiz. Çünkü hatırlamıyor yani çocuğuna bakıyor, çocuğunu hatırlamıyor. Ya bu kim diyor. Ne kadar acı bir şey aslında. Bazen unutmak hatırlamaktan, Daha kötü iyi. şeyleri hatırlamaktan Kötü bile şeyler. daha çok büyük bir kayıp galiba unutmak. Bana öyle geliyor. Sana Bence de, katılıyorum bence de yani. çok büyük kayıp. Şöyle sorsam o zaman, unutmak mı zor, hatırlamak mı? Sen unutmayı mı yoksa Unutmak zor. hatırlamayı mı Unutmak tercih zor. edersin? Unutmak zor. Unutmak zor. Ben unutamam. Hiçbir şeyi. Hayatımda da hiçbir şeyi iyi kötü unutmuyorum. Hani iyi kötü her şeyi beyin imkan verdiği ölçüde hatırlıyorum ben. Şairin de çok güzel dizesi vardır, Muzaffer'in. Unutmak değilse de hatırlamamak mümkün diye. O da unutmak istediği şeyleri unutamıyor ama bari hatırlamasam diye hayıflanıyor İşte ama galiba. işte hatırlıyoruz tabii. Peki ölüm ne demek, yaşam ne demek? Bize bir tanımlar mısın? Senin tanımların ne? Vallahi Seninkileri merak ediyoruz. Kitabi Ahmetciğim şeyler ben aramıyoruz. ölümü yaşadıktan sonra bunu yaşadım biliyorsun. Biliyorum, En evet. sevdiğim annem ve Tarık'tan sonra. İnsan çok araştırdım. O aralar çok yoğun geçirdim o dönemleri. Sonuçta şuna vardım, şu düşünceye. Ölüm yok benim için. Yani ölümü tabii bunları da öğreniyoruz. Ölüm yok diyorum ama bunları da bir şekilde
kitaplardan öğreniyoruz ama deneyimlerimizden de hakikaten buna inanıyorum artık. Bir ruh var, o ruh gidiyor. Çünkü şu anda şurada duruyorsun. Şu anda benim ölsem ben ne bu elimi kaldırabileceğim değil mi? Ne gözüme böyle işte şunun gibi bir şey olacak. Demek ki bir ruh veriyor bize bunu. Dolayısıyla da beden bir Askı. askı, o gidiyor, çürüyor ama ruhun özgürlüğüne kavuşuyor. Ama tabii ki ölüm şu andaki anlayışımızla bir yoksunluk aslında. Çok büyük bir yoksulluk onların olmaması hayatımda. Bunca yıl bana eşlik etmişler. Ve hepimize tabii, herkesin kaybı için söylüyorum. Yani hoş değil ama doğuyoruz ölmek için. Evet. Sen kendi adına korkuyor musun ölümden? Yok. Korkmuyorum ama en azından diyorum ki daha bir şeyler üretebilecekken üreteyim istiyorum. Vazifelerimi bitirmeden gitmeyeyim. Bitirmeden evet yani çünkü bunun yaşı yok biliyorsun. 6 yaşındaki de gidiyor, 50 yaşındaki de gidiyor. Anıları tutuyorsun ya. Tutuyorum. Sen tutuyorsun. O çok acı. Bu yorucu ve ağır bir şey değil mi ya? Yok. Şöyle ben kayıplarımı kabullenişe geçtikten sonra eğer kayıplarımla ilgili soruyorsan ama bütün anıları soruyorsan yani onları tabii gel geç hatırlıyorsun. Sinema şeridi gibi önden geçiyor ama benim değer verdiğim, benim çok yakınım, benim canım olan insanların kaybını kabullendikten sonra ben kabullenişe geçmem biraz zor oldu. Yaz sürecinden Tabii bahsediyorsun tabii. O kabullenişe o bir süre istiyor çünkü yani Tabii. o ve zaman istiyor. Ondan sonra o anılar artık güzel geliyor. Onlar Seçiyoruz, değil mi? onurlandırmak lazım o anıları. Hmm. Yani ben Tarık Cimer hatırladığımda onu ya da bir yerde bahsettiğimde onu onurlandırıyorum. Annemi onurlandırıyorum. Yani benim babamı. Çünkü çok kıymetlilerdi. Yani onlar gitti diye hayatımızdan yok olmuyorlar. Güzel Bizle söyledin. beraber yaşıyorlar. Ayşe Savun yoksulluktan kurtulamamış ama çalışmaktan, mücadele etmekten de hiç vazgeçmemiş. Helal olsun. Evet, helal olsun. Yoksulluk ve parasızlık arasındaki fark ne Gülenay? Şimdi mesela sen yokluk Parasızlık. nedir biliyor musun? Bildiğim zamanlar oldu. Ama çok olmadı şimdi. Yalan Burada söylemiyorum. maddiyatı kastediyorsun Maddiyatı tabii. kastediyorum elbette. Maddiyatı yani Gençlik hikayen gençlik mi yani var? mesela işte ne bileyim yoksul çok şükür hiç yoksul bir çocuk olmadım ben. Evet. Ben olmadım yani belki ailemin daha önceki yaşamlarında olmuştur o dönemlerde ama ben genelde bir bolluk içine doğdum ve hakikaten hiç olmadı ama e, zaman zaman da olabiliyordu ve anlıyorum. Bazen olabiliyordu dediğin şeyler yoksunluk olabilir. Çünkü Yoksunluk. yoksulluk başka, yoksunluk. Yoksunluk başka. Evet. Evet, yoksulluk. Belki bazı şeylerin yoksunluğu. Belki yoksunluğu evet Evet. yani olabilir o. Onu düşünüyorum şimdi. Ama parasızlıkla yoksulluk birbirinden farklı şeyler Kesinlikle galiba. farklı ama bu arada para çok önemli. Hani parayı sevmiyoruz. Ay para, Yok öyle bir hayır, şey değil. para önemli. Bugün paran varsa çok iyi bakılıyorsun. Evet, Hasta bile olsan. tabii. Ne bileyim ona göre yiyeceğini alıyorsun. Para önemli ama onu nasıl kullandığın da önemli tabii. Yani sadece kendine ve Nasıl hep bana, kazandığın hep ve bana. nasıl kullandığını. Nasıl kullandığında biraz paylaşabilmek de önemli. Sonuçta hepsi burada kalıyor. Dünya malı dünyada kalıyor. Yani ben o kadar da bu anlamda şey değilim. Benim hayatımı biraz hani kimseye muhtaç olmayalım. Yeter. Gideyim, seyredeyim, göreyim. Dünyada da neler oluyor. Öğrenmeyi seviyor musun Çok, hala? çok, Hala çok, seviyorsun çok değil mi? tabii. İyi bir tiyatro seyretmeyi, iyi bir sinema seyretmeyi, İyi bir kitap okumayı. iyi bir kitap okumak. Bir yere gidebilmek. Yani bir dünyada kültürü. şimdi ben tabii Tarık'la da çok Çok gezerdik biliyorsun gezerdiniz, ama evet. şimdi ben onu devam ettiriyorum mesela. Çok Bütün güzel. yani en uzak yerlere kadar artık nereye kadar giderse Tarık'ı da götürüyor musun yanında? ay Her götürmez gittiğin yere. miyim? O her yerde zaten. Peki Gülenay'cığım sen Ankaralısın. Boğa burcusun. Boğa burcuyum. Boğa burcusun. Şöyle kısaca bir doğduğun, büyüdüğün evden bir özet geçsene Tabii. bize. Yani tamam yoksulluk yok ama Yoksulluk yok ama normal bir ailenin çocuğuyum. Babam Orta. tabii ortası.
Annem babam çalışıyordu. Onlar bize bakıyordu. İşte ablam var benden 9 yaş büyük. Zaten o bana daha çok bakmış. Yarı anne değil mi o? Yarı anne tabii. Ondan sonra dediğim gibi çok yoksulluk içine doğmadı. Memur bir aile olduğu için hani bizim her şeyimiz hemen hemen vardı. Zaten ülkenin şartları da böyle değildi o zaman. Evet. Yani Orta sınıf aileler çok güzel yaşardı. bir kebapçıya giderdik değil mi? Ayda Tabii. 2 kere olsun. Sinemaya giderdik, Sinemaya tiyatroya gider, giderdik sinemaya tabii. çok bol giderdik. Yaz kamplarına giderdik, iyi Yaz kötü. kamplarına Pahalısı giderdik. vardı, ucuzu Evet, vardı, beni babam kampingi vardı. yollamazdı da kıskanırdı. Hiç katiyen öyle yerlere yollamazdı ama. Boylu postlusun çünkü. Evet yani beni 5 yıl konservatuvarda arabayla aldı, sabah götürdü, akşam aldı. O kadar yani şey yapmazdı, bırakmazdı. Baban nereli? Babam İstanbullu. O da İstanbul. Babam İstanbullu. Dolayısıyla güzel bir çocukluk geçirdim Ahmetciğim ben. Bir kere anneciğim bizi çok güzel yetiştirdi. Çok vizyoner bir kadındı gerçekten. Hep sorumluluk duygusu Çok, aşılarmış değil mi? evet. Gece yarılarına kadar oturur benim problemlerimi çözerdi. Matematik dersinde mesela. Ertesi gün imtihanım var ya. Öğreterek mi Annem yoksa? yok. Ha, Hem öğreterek sen öğretirdi yani. hem de çözerdi. Ne yapsın çocuk sokaktan eve girmiyor. Evet. Hani ben de böyle şeyim yani elim maşalı böyle erkek çocuklar gibi tornete binerdim ağacın tepesine çıkardım falan. Baban haksız değilmiş yani. Haksız değilmiş. Annem böyle şey yapardı. Ben de sabah 5'te kalkar 3 tane problem ezberlerdim. Bak bunu ilk defa söylüyorum 3 tane. Şimdi sıranın da başında oturuyorum ya bu gelirse bu, bu gelirse bu, bu gelirse bu. Bunlardan geliyordu. Böylece 5'e 6'ya Ben 7'ye böyle bakmaya gerek yok. hep 10 alıyordum o zaman. Hep iftara geçiyordum ama sadece böyle değil tabii öbür dersleri. Fakat bana ders çalışmayı çok sevdirdi. Mesela coğrafya ve tarihi öğrenmem için çalışmam gerektiğini aşıladı bana. Hani şimdi not almak için değil de zaten konservatuvara girmeme de annem sebep Sen oldu. sözelcisin. Ben sözelci. Sayısalcı Tabii değilsin, evet. tabii. Yok benim hiç aklım ermez ona. Ermez. Ablam kimya mühendisi. O şey Peki oldu. ütü kordonunu bir söyle bakayım bana. Ya sen biliyorsun benim sesimi. Evet, Ben tabii zaten canım. Çok Ankara'da da şahane. çok müzikaller, Tabii. müzikli oyunlar oynadım. O yaşta belliymiş ben her şeyi taklit etmek derken taklit etmek tabii ki tiyatrocu olmak değil ama şarkıcıların seslerini taklit eder. İyi bir provadır canım. İyi bir Bir provadır başkası ama olmak bir yolunda başkası bir olmak provadır. ama hani öyle götürmemek, gözlemlemek güzel. Böyle annemin kadifeli lacivert bir örtüsü vardı. Masa örtüsü gibi. Onu alır buralarıma bağlar. O zamandan meraklıydım giyime. Giyimi. İşte ütü kordonu da alıp onları karşıma alıp şarkı Ablan ne söylerdim. yapıyor bu arada? Ablam da bakıyor bu diyor ne Seyrediyor. yapıyor Seyirci. acaba diyor. Seyirci tabii onları öyle koyuyorum. Dolayısıyla o zaten kimya mühendisi oldu. Onun da sesi çok çok güzeldir ama o onu seçti. Ben seçmedim. Ben seçtirildim konservatuvarı fakat sonra çok sevdim tabii. Ve dedim ki anneme bana hayatta bundan daha büyük iyilik yapamazdım. Yapamaz. Ben sanatçı doğmuşum. Baban Babam istemedi. Tabii ister mi babam? Ama ilk oyunuma geldiğinde gözleri dolu dolu oldu. Tabii. Altındağ'da oynuyorduk bir oyunda. Aferin dedi. Benim dedi başımı yere eğme dedi sakın dedi. daha çok anneni mi anlatıyorsun, daha çok babanı mı anlatıyorsun? Annemi daha çok anlatıyorum, babamı da anlatıyorum. Çünkü babamla da benim aram hep çok iyiydi. Babam da çok müthiş bir adamdı. Biraz tanıyalım mı? Ne yapar? Kimdir? İsmi Babam ne? asker sivil cemiyetleri genel başkanıydı. Önce biraz politika, sonra biraz politika şeyleri de Asker oldu. miydi? Eski Değildi, asker mi? hayır, Değil. değil. Eee, sonra gazetecilik yaptı babam. En sonra oradan emekli oldu. Harita baş ressamıydı devlet su işlerinde. Annem de uzunlaşma Teknik mezunu. ressam yani. Teknik ressam. Çok güzel yazısı vardı. Çok kafası çalışan, müthiş, zarif, kibar, çok güzel giyinen bir insandı. Çok güzel yemek yerdi. Sevgisini belli eder miydi? Açıktan sever Çok miydi? fazla Bizim kuşak çünkü biraz biliyorsun biraz açıktan bizim kuşak sevilmeye öyle. alışık değiliz Ama yok biz. benim babamın beni çok sevdiğini biliyorum. Ablamı da beni de. Yani ben öyle babalar tanıyorum hiç göstermeyen. Bizimki öyle değildi. Ne istersek alır, gezmelere götürür. Yani iyi bir aile, iyi bir babaydı. Çok Peki, iyi bir babaydı. Peki şunu sorayım. Sen annenin kızı mısın, babanın kızı mısın? Annemin. Öyle mi? Evet. Annemle daha uzun zaman beraber oldum. Bir de anneme çok benziyorum ben. Öyle mi? Çok. Yani annemin elinden her tür iş gelir benim de. Bana örgü ver, tığ ver, yemek ver. Her şeyi yaparım ben. Annem de öyle çok yetenekliydi.
Anneni 2023'te kaybettin. Çok taze daha. Çok, 2 yıl ancak çok. olmuş. Ne gitti onunla beraber senden? Neşem gitti. Öyle mi? Vallahi. Neşem gitti. Bir de biz 4 yıl Tarık'tan sonra birlikte yaşadık annemle. Ha, Ee, Annem bir de çok iyiydi. 95 yaşına kadar bizle beraberdi. Torunları, maşallah. ablam yani Allah bir rahmet de eylesin. hiç kafa da gitmedi çok fazla. Hani unutkanlıkları oldu ama annemin kızıyım ya ben. Çok çok yani konuşuyorum onlarla zaten. Ama yapacak bir şey yok işte. Yani sonu yok ki hayatın. Kimse sonsuza kadar Sıkışınca gene yaşamıyor. konuşuyor musun annenle? He? Sıkışınca gene konuşuyor musun Konuşuyorum. annenle? Hepsiyle konuşuyorum. Peki, gene değiştireceğim Hadi bakalım makası. hikayemizi. Çünkü Tarık'a bağlamak üzereyim. Evet. Aşk ne demek, sevgililik ne demek, evlilik ne demek? Gülenay Kalkan Ünlüoğlu. Aşk. Seninkileri soruyorum. Ya aşk çok güzel bir şey ama aşk ilk andaki bence elektriklenme ilk başta yani anlamında bakıyorsan aşka. Yani Bir küçük parlama anı mı? parlama böyle bir kalırsın ya. Böyle bir şey olur. Böyle kalırsın ve göz göze bakarsın. Hay Allah falan dersin. Ondan sonra o varsa Dönüşmeye başlar. dönüşür. Ondan sonra aşk bitiyor. Bence Peki, sevgi mi? sevgi Sevgililik, geliyor ve sevgi evet. çok önemli. Valla işte benim dediğim gibi sevgi her şeyine katlanabilmek ve birlikte yol almak. İyisiyle kötüsüyle, iyi huyuyla kötü huyuyla Katlanmaktan anlaşabiliyorsa. erinmemek değil mi? Katlanmak değil ama. Erinmemek ondan. Erinmemek tabii. Katlanmaksa da Ben mesela erinmemek yani. hiç Tarık Gülen bana bir su getir der. Ben getiririm. Çünkü ben erinmiyorum ondan. O anda kalkmak istememiş. Anladın mı? Yani evlilik de öyle. Evlilik de çok güzel bir şey. Ama yürütülmesi çok zor. Çok. Bir de hayatım çok fazla olmayacaksın. Bana şimdi hep soruyorlar. Sizin bu kadar sene bu evliliği bize anla. Ama bunun için senin Gülenay, onun da Tarık olması lazım. Tarık'ın ne kadar zor bir adam olduğunu sen biliyorsun. Bilmem. Ama ben belli ki geçinmeye gönlüm varmış benim. Evet. O aşkı almışım, o sevgiyi almışım ben. O yüzden en ufak şeyde ne egom çalışır benim. Ben buna sahip çıkarım, sevgime de sahip çıkarım ve yürüdük bunca yılı. Hala soyadını taşıyorsun. Taşıyorum Hep taşıyacaksın. Tarık gitti, da bari soyadını ben devam ettireyim. Ettireyim diyorsun. Konservatuarda tanıştığınızı biliyorum. Ama arkadaştık. Arkadaştınız tabii. Yani aynı dönem Siz okuduk. 25 yıllık bir ilişkiden sonra evlendiniz. Tabii. Yani evet. bu mesela Evet, çok evet, sıra dışı çok bir sıra şey. dışı bir şey. Çeyrek yüzyıl sevgililik, sevgililik sonra falan. Yani millet 25 yıldan sonra ayrılıyor. Ben 25 yıla diyordum. kalmıyorlar. Ben Gülenaycığım, diyordum kalmıyor. Ben dedim kalmıyor. ki anca tanıyabildim ben 25 yıl dedim. Bizi tabii Oktay dedi. Hadi Oktay Kaynarca burada onu da analım. Ya dedi ben evlendim siz de evlenin falan. Hadi dedik biz bir eğlence olarak gördük. İyi ki de evlenmişim. Bir de yani en azından onun soyadını taşımak çok güzel bir şey.